Genellikle Akdeniz, Ege'deki antik kentleri görmüştük ama bu sefer yolumuzu Konya'ya çevirdik. Konya'nın da Meram ilçesinin Gökyurt mahallesindeyiz. Bulunduğumuz yer Kilistre Antik Kenti. Bu kentin tarihi 2500 yıl öncesine kadar gidiyor. Hristiyanlık öncesi dönem, erken Hristiyanlık dönemi ve Roma dönemi derken bu haliyle günümüze kadar ulaşmış. Tabii ki de son yerleşim dönemi Roma dönemi olmuş. Hristiyanlığın parlak dönemlerinde son yerleşimlerini görmüş. Ama günümüzde gördüğünüz gibi bomboş. Bunun nedeni artık insanların mağaralarda yaşamıyor oluşu. Ama bu kent bomboş derken aslında bu bölge boş değil. Gördüğünüz gibi evler, günümüzün modern evleri, binaları, Gökyurt köyü burada kurulu. Yani antik kentin üzerine kurulu bir köy. Bunu başka antik kentlerde de görüyoruz. Herakliya olsun, Stratonikeia olsun ve daha pek çok antik kent. Hatta şehir bile. Mesela Bodrum kenti direkt antik kentin üzerine kurulu bugünkü. Halikarnassos'un üzerine kurulu. Kaş öyle Antifelos'un üzerine kurulu. Yaşam hep devam etmiş buralarda. Bu kentte diğer kentlerde olduğu gibi sütunlar, mermerden heykeller, yazıtlar göremiyoruz. Çünkü burası aynı Kapadokya mimarisine sahip. Burada doğrudan ana kayaya oyma bir antik kent görüyoruz. Tıpkı hani o Mardin'deki Dara kentinde olduğu gibi, Adıyaman'daki Perre antik kentinde olduğu gibi ve en güzel örnek Kapadokya'da olduğu gibi. Peki neden burada hani duvarlar yerine ana kayaya oyma bir kent görüyoruz? Çünkü burası bir volkanik oluşum. Yakınlardaki Karadağ'ın patlamasıyla gelen volkanik tüfleri oyması çok kolay olduğu için. Bunlar göründüğü gibi sert değil. Küçük bir el aletiyle, bir keskiyle çok rahat oyabiliyorsunuz. Bir tunç veya demir aletle oyma işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Çünkü bunlar yumuşak tüften oluşuyor. Volkanik tüf. İşte oyması kolay olduğu için ve yapısı da buna çok müsait olduğu için bakın 2 kat çıkılmış, 3 kat çıkılmış, yukarıda bir baca daha görüyoruz. Neden uğraşıp taşları yukarı taşıyıp duvar öresin ki? Oyması daha kolay. Antik merdivenlerden çıkıyoruz. Yaklaşık 2500 yıllık bir tarihinden söz etmiştim. Tarihlemesi şöyle. Kapadokya'ya yakın. Milattan önce 300-400 arasına dayanıyor. Tabii ki de o zamanlar Hristiyanlık yok. Milatla başlıyor. Ve milattan sonra o Kapadokya'yla yakın dönemde burada da Hristiyan yerleşimleri başlıyor. Ve Hristiyanlar erken Hristiyanlık döneminde nedir? İnsanlar paganlardan kaçtığı için gizlenme ihtiyacı duyuyorlar. Gizlenme ihtiyacı için de böyle uzak sapa yerlere geliyorlar. Böyle mağaralar oyuyorlar. Mağaralarda yaşıyorlar. İşte böyle kaçak göçek dinlerini yaşıyorlar. Daha sonra ne oluyor? Hristiyanlık güçlendikçe artık Roma'da Hristiyan olduktan sonra dinlerini özgürce yaşayıp görkemli kiliseler inşa edebiliyorlar. Tahribat her zaman günümüzden olacak anlamına gelmiyor. Tahribat Hristiyanlık döneminde de oluyor. Eski pagan izlerini o Hristiyanlığın yükseliş döneminde tahrip ediyorlar. Özellikle ikonoklazm döneminde mağara resimleri, çizimler, freskler tahrip ediliyor. Yani resme karşı olunan dönem. Hani resim haram, müzik haram denilen dönem yani Hristiyanların içerisinde. Evet, güzel bir kapı. Burası da kilisenin içerisi. Bayağı yankı yapıyor. Bakın kubbesi de duruyor. Burada bir çizim kalıntısı var. Bakın şurası.
Tabii tahrip olmuş. Bir de günümüzde bir alçıyla bir kapama söz konusu, ne olduğunu tam çözemedim. İçerisi de böyleydi. Bu kent pek bilinmiyor, pek ziyaret edilmiyor. Çünkü çok sapa bir yerde. Gerçekten yolu çok kötü. Bir de burası Hristiyanlık içinde yine önemli bir nokta olmuş. Aziz Paul'un yolu buradan geçmiş. Hristiyanlığın yayılmasında önemli bir rolü olan Aziz Paul. Yani sevgili arkeoloji ve doğa severler, sizler için doğal bir video olmasını istiyorum. O yüzden böyle konuşuyorum. Bakar mısınız? Bunun bir kilise yapısı olduğu gayet açık. Şu sağ tarafta haç var. Buraya halk arasında Katır İni deniyor ama gerçek ismi, hani kaynaklarda geçen isim Kilistra. Aynı zamanda Listra olarak da geçiyor. Hani K harfi olmadan söylenen hali de var. Charles Texier'ın Küçük Asya kitabında küçük bir metin değinilmiş buraya. Küçük bir bahsetme var. Yazılana göre Aziz Paul bu kentte bir tane topalı iyileştirmiş. Arazi genel görünüm itibariyle böyle. Köyle antik kent birbirine geçmiş. Şimdi burada gördüğümüz yapı hani mezar gibi gözüküyor. Muhtemelen de mezar ama emin değiliz. Bakın görüyor musunuz? Bir tane ayak izi buldum. Ne kadar büyük. Şimdi şöyle bir laf vardır halk arasında. Eski insanlar çok büyük, çok iriydi diye. Yani sevgili doğa severler, size acı gerçeği söyleyeceğim ama maalesef öyle bir şey yok. Eski insanlar çok büyüktü. 20 metreydi, 30 metreydi. Kocaman böyle ayakları vardı diye bir şey maalesef yok. Öyle bir kanıt yok çünkü. Bulunan bir iskelet yok. O kadar binlerce yıllık, 100 bin yıllık iskeletler bulunuyor. İnsan fosilleri bulunuyor. Ama hiçbirisi öyle dev gibi değil. İşin gerçeği bu. O sadece bir efsane. Gökyurt Köyü'nün harika bir tarihi dokusu var. Evleri hepsi birbirinden güzel. Bir de bu evler aynı zamanda çok güzel bir vadiye bakıyor. Gördüğümüz vadide yine aynı kaya yapısını görüyoruz. Şimdi sizi bu görüntülerle baş başa bırakmak istiyorum. Bir samanlık olarak kullanılan antik gözetleme kulesi. Öncelikle burası oldukça sapa bir konumda yer alıyor. Öyle ki benim bu kentten haberim bile yoktu. Pek kıymetli arkadaşım Onur Varol sayesinde öğrendim. Kendisi aynı zamanda değerli taş uzmanıdır. Öncelikle teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz çünkü Kars'tan buraya kadar gelmenizi beklemiyordum. Çok güzel oldu. Benim de burada olmam, taş için dağlara gitmemem güzel bir tesadüf oldu. Evet, genellikle sen hep taşları gezersin. Böyle değerli taş peşinde koşarsın. Evet. Bu da senin için bence değişiklik olmuştur. Evet tabii bu bölgeye gelmemiştik. Burası da volkanik tüflerin yoğun olduğu bir bölge. Ufak tefek pirit kalıntıları gördüm. Biraz daha detaylı aramak için
sit alanı olmayan yerlere yakında bir ziyaret yapabilirim. Çünkü malum buralar Evet. koruma alanı olduğundan buralarda bir şey yapamayız. Önemli bir noktaya parmak bastın. Sit alanı, sit alanlarında kesinlikle kazı, arama, tarama yapılamaz. Yüzeyden taş bile almamalısınız. Evet, yüzeyden taş bile alamazsın. Buradan alabileceğiniz tek şey fotoğraftır ve aklınızda kalan manzaralardır. Tabii, evet. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir de burada gömü var diyorlar, doğru mu? Göm önemli. 50 eşek yüküyle. Tabii işin şakası, biz bunlara kesinlikle karşıyız. Kesinlikle definecilik, kaçak kazı, bunların karşısındayız. Çevreyi genel olarak sizlere göstermeye çalıştık. Bu kenti az da olsa bilgimiz dahilinde ve kaynaklar dahilinde sizlere tanıtmaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı olmuştur, hoşunuza gitmiştir. Gezilerimiz devam edecek. Ülkemizin çeşitli yerlerinden antik kentleri, terk edilmiş bölgeleri sizlere göstermeye çalışacağım. Bizi takip etmeye devam edin. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle diyorum. Arkeoloji ve doğayla kalın. Yine hatırlatmak istiyorum ki kanalımızın bir katıl butonu var. Bu gezilerimizde, hani Türkiye'nin uç noktalarındaki yerlere gitmemizde yardımcı olmak istiyorsanız katıl butonuna tıklayıp bütçeniz doğrultusunda bize destek olabilirsiniz. Çorbada benim de tuzum olsun istiyorsanız desteklerinizi bekliyorum. Arkeoloji ve doğayla kalın.